Manifest grubunu izlerken fark etmişsinizdir. Zoktay ve Mina sahneye çıktıklarında biz birbirinden farklı iki zıt enerji izliyoruz. Zoktay'a baktığımda İstanbul, ses ver! daha iddialı, rap kısımlardaki netliği, filtresiz halleriyle sahnede grubun içerisinde fazlasıyla öne çıkarken Mina daha sakin, gizemli, cool halleriyle daha fazla merak uyandırıyor aslında. Ben astrolog Fatma Mamadova. Bugün Manifest grubunun iki üyesinin doğum haritalarını kıyaslayacağız. Manifest grubunun ortaya çıktığı tarihi haritalarının üzerine koyacağız ve kadersel göstergeleri birlikte tartışacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Zoktay'ın haritasına baktığımda yükseleni terazi burcunda görüyoruz. Yükselen terazi demek kitleleri daha hızlı etkileme becerisi olduğunu, daha naif, kibar, güler yüzlü, sempatik, makyajı güzel taşıyan, evet yanlış duymadınız, makyajı güzel taşıyan bir yüze sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü arkadaşlar terazi etkisi yüz güzelliğiyle çok alakalıdır. En ünlü modellerin terazi etkili olması da asla tesadüf değildir. Ama bunlar bir kenara dursun çünkü her şeyin ötesinde o bir koç kadını. Evet, o terazi etkisinin tam zıttı olan koç burcunda güçlü bir stelyumu var. Yani aslında bütün o naifliklerin, kibarlıkların karşısında bir de ateşli ve tutkulu bir koç kadını olduğunu gösteriyor. Benimse baktığımdaysa düşük bir pozisyonda ve retro bir konumda olduğunu görüyorum. Burada zor olanı seven bir tarafı var ve tarzını, giyim tarzını vesaire oluştururken biraz daha kural tanımayan, daha marjinal bir tarzı da öne çıkacağını vurguluyor. Çünkü burada daha bireysel koç enerjisiyle takılıyor ve daha kontrol edilemez bir enerjide. Aşk ve ilişki söz konusu olduğu zamansa heyecanlı, durdurak bilmeyen, kovalamaca seven, biraz daha böyle bir riskli adımlar atmaya açık bir tarafı olduğunu görüyorum. Ardından tabii ki de Güneş-Merkür kavuşumuna değinmeden edemem. Konuşma, yazma, ses, iletişim, el, kol, dans hareketleriyle tanıyoruz. Hepsi Merkür ve tabii ki de yani kimliğini oluşturan, bize onu tanıtan bu özellikleri olmuş. Buradaki kavuşumun yaptığı açılara, baharatlara baktığımda daha kararlı bir konuşma yapısı olduğunu, daha net olduğunu ve lafı gediğine oturtan bir tarafı olduğunu, çok fena da laf sokma potansiyeli olduğunu görüyoruz aslında. Yani manipülasyon, laf sokma, etkisi altına alma, akılda kalma konusunda çok becerikli bir tarafı var. Hatta zaten kendisi galiba grubun sözcüsü, eğer yanlış bilmiyorsam bu arada. Grup hakkında aşırı fazla bilgi sahibi değilim. Sadece şarkılarını seviyorum. Ama benim esas dikkatimi çeken şey şu. Şimdi bu kişinin bir yarası var. Yani kendini özellikle hayatının 2 yıllık bir döneminde ifade etmek, anlatmak konusunda büyük bir engelle karşılaşmış ve orada sıkışmış. Yani kendini anlatmak istemiş de anlaşılmamış mı? Yoksa acaba hani şarkı çıkarmak istemiş de önüne engel mi koymuşlar, özgüvenini mi kırmışlar? Kendi yeteneğini ortaya koyduğu kısımda hayatının 2 yıllık bir döneminde bir engelle karşı karşıya kaldığını ve bundan dolayı şu anda o yüksek sesle şarkı söyleme onun yarasını iyileştiriyor. Ya da o içinde tuttuğu, o zaman biriktirdiği şeyleri şu an şarkı sözlerine yansıtma onun içinde bir şeyleri böyle tetikliyor gibi sanki. Ve bu kişi konuşurken de yazarken de daha hızlı, daha ritmik, daha içine sığmayan bir yapısı vardır. Sahnede o enerjisinden yerinde duramaması asla boşa değil. Çünkü Mars'ın konumuna baktığımızda Mars öyle bir noktada ki grubun aynı zamanda rap kısmıyla da ilgilenen tarafta. Kalabilirim ya da gidebilirim. Yani bu asla tesadüf değil. Buradaki Mars iletişim, konuşma, yazma kısmına inanılmaz bir hız kazandırıyor ve bundan da inanılmaz bir keyif alıyor. Yani bunu yapmak onun sanki içindeki o yarayı iyileştiriyor. Şimdi burada tabii bir de Pallas'ı görüyoruz. Pallas'ı biz aslında astrolojide aşırı ciddiye almıyoruz ama ünlü olmayı başarmış bütün kişilerin haritasında ben Pallas'ı başrolde görüyorum. Bunun da çok derin anlamları var aslında. Burada uzun uzun anlatamayacağım. Ancak birazdan haritayı çevirip Mina'nın haritasına geçtiğimizde yine aynı Pallas'ı göreceksiniz çünkü. Peki onun farkı ne? Grubun en böyle stratejik zekası yüksek ve karşı tarafı öyle bir manipüle edip eline alma potansiyeli en güçlü olan kişisi Zeynep Oktay. Mesela şarkı sözlerinde ya da şarkının özellikle onun söylediği kısımlar beyinde daha insanların zihninde daha hızlı yer edinir ve akılda kalır.
o akılda kalmasını biliyor. Öyle bir söz eder, öyle bir söz yazar ya da öyle bir dans eder ki o akılda kalır. Evet, onun farkı bu. Unutulmamak, unutulmaz olmak. Bazı insanlar öyledir. Sen kimseyi istesen de onun yerine koyamazsındır. Ve Zeynep Oktay tam olarak öyle biri. Kızlar, Mina'nın haritasına baktığımda Mina'nın yükselenin üzerinde Rigel sabit yıldızı var. Yükseleni ikizler. Rigel zaten şöhret yıldızı. Şöhret, aura, böyle bir gerçekten yazarlık yeteneği veren, ün veren bir yıldızdır kendisi. Bu şunu gösteriyor bize. Mina hiçbir şey yapmasa bile, kenarda, sahnede, köşede dursa bile dikkatleri üzerine çekmeyi zaten başarırmış. Çünkü bazı insanlar star ışığıyla dünyaya gelir. O da onlardan biri. Haritasındaki arka plan doluluğu zaten sizin de gözünüze çarpıyordur. Evet, kendisi bir güneş boğa ama bütün gezegenler arka planda toplanmış gibi gözüküyor. O sahnede olmak için, var olmak için bağırmaz. Daha sessiz lüks enerjisi taşır aslında. Hayatında yaşadığı zorlukları, diğer şeyleri geceleri kendiyle yalnızken sanata, müziğe, dansa dönüştürmüştür. Burada sağlam bir sistem kurmuştur kendine ama hayatta onu kadersel bir şekilde gerçek anlamda destekliyor ve kader ağlarını kolaylıkla örecekmiş. Evet, kaderin iki düğünü arasındaki açılara baktığımda gerçekten hayatında bir şeyler, yani su akıp yolunu bulacakmış. Birdenbire gelen teklifler, iş bağlantıları, işbirlikleri teklifleri, büyük grupların önüne çıkma, her şey birdenbire, sürpriz bir şekilde birden hayatın bir günde değişti diyeceğim bir şekilde olacağı belliymiş. Ancak onu sıkan, onu yoran taraf ilişkileri olacak arkadaşlar. Çünkü ilişki alanı çok karmaşık, çok derin ve hiç stabilize olacak bir tarafta değil. Burada hani ölüp ölüp diriltecek göstergeler var maalesef. İlişkiler konusunda yara almaya açık olduğunu, burada da aldığı yaraların onu çok fazla sarsacağını, buradan çok güçlü dönüşümler yaşayacağını gösteriyor. Orada aldığı yaraları bir şekilde gücüne dönüştürecek ve sahneye bunu çıkaracak. Yani onun o sahnedeki duruşu var ya, kendinden emin, gururlu, o aslan enerjisinde duruyor sahne önünde. Ve o şundan kaynaklanıyor. Yani görün. Hani siz beni ilişkilerde ya da hani bu rekabete girdiği insanlar onu yaralamıştır ve o aldığı yaraları sahnenin önünde o gururlu duruşuyla, kendinden emin tarzıyla resmen diyordur ki hani şimdi siz beni izleyin. Hani o enerjiyi karşı tarafa geçiriyordur aslında. Manifest grubunun kuruluş tarihi 7 Şubat 2025 olarak yazıyor internette. Şimdi Zeynep Oktay'ın haritasının üzerine koyduğumda bu tarihi inanılmaz şaşırdım. Yani asla abartmıyorum arkadaşlar. Yani şuraya bakın, zaten kenarda koymuş olacağım. Kız hem Jüpiter döngüsünde hem Venüs döngüsünde. Yani aslında bu grubun kurulması onun hayatında çok ciddi bir bolluk, bereket, maddi artış, görünürlük olacağı belliymiş. Zaten Aslan'da bir dolunay yaklaşıyormuş. Bu da onun için büyük bir grubun önüne çıkma, insanların önüne çıkma demek. Her grup üyesi için bu kadar kadersel mi bilmiyorum. Ama sanki onun için ekstra bir çalışmış bir gün sanki. Hayatında sürpriz bir şekilde yaşanıyor bu. Bu arada mesela Mina için de aynı bu şekilde. Yani sanki bir şey oluyor ve sürpriz bir şekilde, aniden, beklenmedik, böyle birden, yani şöyle hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde hayatlarında çok ciddi bir değişim oluyor. Ve bu onun, yani şu an Zeynep Oktay'dan bahsediyorum, hayatındaki sistemi kalıcı olarak değişiyor. Ve aynı zamanda da bu görünürlük, bu ortaya çıkma ve bu grubun oluşumu onun hayatında bugüne kadar, hani bahsetmiştim ya, bir takım yaraları vardı. İşte o yaraları iyileştirme anlamında çok güçlü ve etken olacağı gösteriyor. Şimdi Mina'ya bakalım. Mina için de mesela bu durum çok sürpriz oluyor ve biraz daha hani işler çok daha hızlı ilerliyor gibi sanki. Hatta günlük yaşamında o koşturma içerisinde çok daha stresi kontrol edemez bir durumda olmuş olabilir. Ve hatta hani bu süreçte işlerin yoğunluğundan biraz içsel olarak kendi o ruh dünyasından, kendi izole olduğu yere ihtiyaç duyduğu bir döneme denk gelmiş olabilir gibi.
Mina için mesela bu grup arasında bağlantı kurduğu insanlar arasında sanki daha besleyici, daha derin ve daha fedakar bir tarafı var gibi sanki. Daha çok kendinden vermeye hazır ve bunu sanki bir aile olarak da gören bir tarafı var. Ve bu iki kızın da iki ortak özelliği var. Bunlardan biri Pallas'ın konumu, ikincisi ise yurt dışında ünlü olma potansiyeli çok yüksek olan iki haritaya sahip olmaları. Evet, ikisi de gerçekten çok uzak ülkelerde bile gerçekten ünlenme potansiyeli taşıyan iki haritaya sahipler. Ve çıkış transitlerine de baktığımızda bu grubun bir araya gelmesi ve böyle güçlü bir etki yaratmasının öylesine bir durum olmadığını bize kanıtlıyor aslında. Hepsi kadersel bir zamanlamayla alakalı. Peki sen hangi manifest kızısın? Benimle paylaşmayı unutma. Ve bu tarzda analizler hoşunuza gidiyorsa analizlerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.